Şimdi kapağı körüğü şu şekilde dikeceğim. Şöyle dik olarak dikeceğim. Yani şöyle yatırıp dikmeyin. O zaman şuralar kırılır arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar şu şekilde dik 90 derecelik bir açı bırakarak bunu dikmeye çalışın. Şu vaziyette şuradan gireceğim ve şuradan şöyle yakalayacağım. Dediğim gibi arkadaşlar, mümkün olduğu kadar dik tutun. 90 derecelik bir açı yapın. Şöyle. Şuradan tekrar geleyim. Bu ağız kısımları daha önce de dediğim gibi mutlaka birkaç kere dönerek burayı dikin. Yoksa açılır. Bu şekilde dikiyorum arkadaşlar. Şöyle. Bunlar arkadaşlar hiç herhangi bir işlem yapmıyoruz. Sadece böyle kare kareye gelecek şekilde bunları bu vaziyette dikeceğim. Fazla da uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Kısa tutmaya çalıştım ama yine de 3 tane video oldu. Hani zaten aşağı yukarı anlarsınız bunun ne olduğunu. Bakın bu şekilde diktim. Şuraya iniyorum. Şöyle. Ve buradan, yani şurayı dediğim gibi şu kısmı böyle 90 derecelik açı olarak bırakın burayı. Şöyle şuradan yukarıya çıkacağım. Hı hı. Bakın bu şekilde arkadaşlar, burayı böyle buradan böyle şöyle böyle geleceğim, buraya kadar dikeceğim. Bakın arkadaşlar, çantanın körüklerini diktim. Gördüğünüz gibi gayet de güzel oldu. Şimdi şu çantanın önünü arkadaşlar buraya bu şekilde aynı yolla dikeceğim. Aynen böyle buradan yakalayacağım. Bu şekilde böyle dönerek şuraya kadar dikeceğim. Bu şekilde arkadaşlar. Ama bunu dikmeden önce mutlaka kullanacağım kilidi buna takmam lazım. Şuraya benim şu şekilde bir kilit takacağım. Bu şekilde bir kilit takacağım. Şöyle. Bu kilidin nasıl takıldığını da arkadaşlar ayrıca bir videoda çekip göstereceğim. Ve o videonun da linkini açıklama bölümüne ekleyeceğim. Oradan izleyebilirsiniz. Bakın arkadaşlar, çantanın önünün kilidini taktım. Artık bu önü çantaya birleştirebiliriz. Şimdi iğnem burada arkadaşlar, kilidimi taktım. Şu vaziyette aynen şu körüğü diktiğim gibi arkadaşlar hareket ediyoruz. Buradan böyle içeriye giriyorum ve bu ön kısmı ve çantaya birleştiriyorum. Her zaman dediğim gibi başlangıç kısmını
birkaç tur, başlangıç kısmında birkaç tur atalım. Çünkü baş kısımlar genelde arkadaşlar açılır. Şöyle baş kısmında birkaç tur atıp sağlamlaştıralım burayı. Sonra diğer tarafları dikeriz. Bakın. Burada ben 2 tur attım. Sonra kapağı takacağız ve çantamız bitecek. Kilidini zaten taktık. Şimdi ipi şu tarafa geçiyorum. Arkadaşlar bunun dikimi, yani uzun uzun bunu da göstermeyeceğim. Çünkü video artık 3 tane de kaldı. Yeter. Hani 4. 5. videolara gitmeyeceğim. Aynı yoldan arkadaşlar bu şekilde buraya sıkıca dikeceğiz. Bakın şöyle. Bu taraftaydı. Bu tarafa atlıyorum. Ve arkadaşlar böyle şu vaziyette şöyle buraya kadar dikeceğim. Çantanın önünü de arka tarafına şöyle birleştirdim. Çantam bitti. Şimdi kapağını yerleştireceğim. Önce şu parçayı kapağa dikeceğim. Sonra dikmiş olduğum bu parçayı gövdeye birleştireceğim. Şu şekilde arkadaşlar şöyle dikeceğim. İp burada. Şu üstte kapanacak olan kısım arkadaşlar burası. Şöyle dikiyoruz. Bu dönecek olan kısım. Bu şekilde arkadaşlar şu başa kadar dikeceğim bunu. Bakın bu şekilde şöyle şu başa kadar dikeceğim. Kapağı diktim. Bu şekilde oldu. Şöyle şu çantanın üstünde kalan bölüm şu kapak. Bu şekilde kapanacak. Şu kırılacak olan üstteki bölüm. Şuraya şu şekilde dikeceğim arkadaşlar. Şöyle. Bu şekilde dikeceğim. Şimdi ne yapıyorum? İpim benim burada. Şu tarafa geçiyorum. Ve şuradan şöyle dikmeye başlıyorum. Buradan itibaren alıp her tarafı dikildi arkadaşlar. Sadece bu kapağı buraya tutturacağız. Bu şekilde biraz size göstermem zor olacak ama en azından ne şekilde diktiğimi görürsünüz. Bakın şöyle. Şu şekilde arkadaşlar. Bakın. Şuraya geliyorum. Sadece bu arka kısım dikilecek arkadaşlar. Şöyle. Şu baş kısımlarını bildiğiniz gibi her zaman ne diyorum? Sıkı tutacağız. Sıkı dikeceğiz baş kısımları. Şöyle. Bakın. Aynen bu şekilde böyle şuradan itibaren
buraya kadar bu şekilde arkadaşlar şöyle dikeceğim. Çünkü mesafe dar olduğu için arkadaşlar gösteremeyeceğim hepsini. Bir de videom uzasın istemiyorum. Şu ikinci sırayı da dikeyim de bakın. Şöyle şuradan girdim. Böyle. Şuradan geri döndüm. Gördünüz mü arkadaşlar? Ve şöyle tutuyorum. Bu sefer bunu ve bunu. Buradan giriyorum. Buradan dönüyorum. Buradan giriyorum tekrar. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Şöyle açılacak. Görüyor musunuz? Bu şekilde dikeceğiz. Şu başa kadar şöyle dikeceğim. Evet arkadaşlar, bakın evrak çantam bitti. Gördüğünüz gibi diktim. Hoş, güzel bir şey oldu. Şimdi arkadaşlar, bu evrak çantasında şu körüklerde körüğü ben 2 sıra yaptım. Yani 2 şeritten oluşan bir körük yaptım. Çünkü ben bunun içine kağıt koyacaktım, evrak koyacaktım. Siz bunu laptop veya da tablet kutusu yapmak isterseniz o zaman şu tek bir şeritten körük yaparsınız ve laptopunuzu ya da tabletinizi bunun içine koyabilirsiniz. Çünkü bu kalınlıkta laptop çok büyük kalır. Laptop için şöyle dediğim gibi tek sıra halinde bir şeritle bu çantayı yapma imkanınız olur. Bakın şöyle açıyorum. Gördüğünüz gibi ben içine evrak koydum. Evrakları koydum ve bu şekilde şöyle kapatıyorum. Evet arkadaşlar, evrak çantamın yapımı burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.